Selamlar. Bugün çok sevdiğim ve özlediğim bir yemeği yapmak üzere yola çıktım. Malzemelerimi almaya doğru gidiyorum. Nijerya'nın Jollof Rice isimli meşhur yemeğini yapacağız. Ve bakalım beni neler bekliyor. İlk kez evde yapacağım bu arada. Evet, okul zili. Evet, kısa bir okul zili bölmesinden sonra. Şimdi ben malzemeleri almaya gidiyorum. Bizim marketlerde bulabileceğimiz tarzda aslında malzemeleri var. O yüzden benim için kolay olacak. Onları alıp hemen başlayacağım. Şimdi ben aslında Jollof Rice için Nijerya'nın meşhur yemeği diyorum. Ama şimdi Nijeryalılar bu yemeği daha çok sahiplenmiş gibi benim gördüğüm. Hatta böyle Gana ile aslında aralarında, Gana'da bir ülke biliyorsunuz. Gana ile aralarında da böyle bir çekişme var. Mesela bizim Yunanistan'la aramızdaki böyle yemekleri bölüşemememiz gibi. İşte ikisi de böyle Jollof Rice'ı sahipleniyor aslında. Hayır işte hani orijinali bizde, en iyisi bizde, biz daha iyi yapıyoruz falan filan diye. Aslında böyle benzerlikleri var. Çok aralarında fark yok diye biliyorum. Evet, marketten geldim, malzemelerimi hazırladım. Şimdi size hemen malzemeleri gösteriyorum. Şöyle baharatlarımız burada: defne yaprağı, bir tane knorr, tavuk suyu, et suyu fark etmez. Sarımsak, salça, basmati pirinç. Burada biraz ıslattım ve yıkadım pirinçleri. Kırmızı soğan, domates. Burada şili biber. Çok güzel acılık verecek. Bir de kırmızı biber. Yapacağım şey soğan, domates, kapya biberi bu rondonun içinde böyle doğrayıp çekeceğim. Bunlar böyle pürüzsüz bir kıvamda birbirleriyle karışmış olacaklar. Sonrasında pişirmeye başlayacağım. Şimdi güzelce domates biberlerimizi çektik ya rondoda. Bunu güzelce yağda kavuracağım. Kavurma kısmı çok önemli. Çünkü iyi kavrulmadığı zaman gerçekten tadında bayağı farklılık oluyor. Böyle tam oturmamış, o ekşimtırak tat geliyor falan. Güzel olmuyor. O yüzden böyle uzun uzun yavaş yavaş bunu şimdi kavuracağım. Bu arada bu yemeği ilk kez yapıyorum evde. O yüzden biraz heyecandan sıcakladım, kızardım. Böyle düzgünce adımları yapmaya çalışıyorum. Aslında basit bir şey yok ama hani sonuçta insan yapmadığı bir yemek olunca hani birazcık dikkatli olmaya çalışıyor. O yüzden umarım sonuç çok güzel olur ve afiyetle yerim. Şimdi sosumuz neredeyse hazır. Bu domates, biberler bir sos kıvamına gelmiş. Şöyle bayağı bir şöyle gözükmesi lazım ve böyle yaptığımızda aslında burası böyle boşluk olduğunda sosumuz hazır olmuş oluyor. Buradan anlayabiliriz. Şimdi o domates, biberler şöyle sos kıvamına geldi. Bayağı suyunu çekti. Şimdi burada biraz yağda kırmızı soğanlarımı kavuruyorum. Şimdi güzelce soğanlarımı kavuruyorum. Sonrasında bu sosu ekleyeceğim ve güzel bolca salça ekleyeceğim. Bol soslu bir pilav olacak. Bu pilavın özelliği bu. Ne kadar bol malzeme olursa böyle o kadar daha lezzetli oluyor. Böyle acısı da bol olması gerekiyor bu arada. Ben bu yemeği dışarıda böyle defalarca yedim yani. Hatta farklı şekillerde de yedim. Şimdi geldik en önemli kısma. Umarım su miktarını güzel ayarlamışımdır. Çünkü normalde hani biz baldo ile yapıyoruz ya, yani çoğumuz pilavları baldo ile yaptığım için tamam onun ayarını biliyorum. Ama mesela bu basmati pirinç olduğu için şimdi buna biraz daha az su eklemem gerekiyordu falan filan. Biraz göz kararı gittim. Umarım orantılı bir şekilde eklemişimdir. Çünkü ne çok pişmiş olması gerekiyor ne diri kalmış olması gerekiyor. Ama diri kalsa onu halledebilirim. Ama çok pişerse falan onu halledemem. Şimdi evde folyo olmadığını fark ettiğim için şurada gözüken yağlı kağıtla bu arada iyice güzelce aradan hava geçmeyecek şekilde oradan güzel pişsin diye böyle yaptım. Şu an beklemedeyim. Şimdi bu pilavın yanına hindi yapabilirsiniz, tavuk yapabilirsiniz, et yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben balık yapacağım. Çok güzel bir balığım var. Yıkadım. Şimdi bunu güzelce kızartacağım. Ya var ya, o kadar güzel yapmışım ki tam istediğim gibi oldu bu arada. Sosu falan filan pişmesi gayet iyi. Ve
Bir yandan da yiyeyim. Dibi böyle hafif dip tutuyor, tamam mı? Normalde ona hatta smoky jollof rice deniyor. İşte böyle tütsülenmiş gibi tadı oluyor. Dibi de tuttu birazcık. Zaten tutması için biraz açmıştım. Tam böyle istediğim kıvamda tutmuş dibi. O dibinin tütsü tadı da hafif sinmiş üzerine. Çok acıkmışım. Ben şimdi bunu yiyorum. O zaman görüşürüz.